Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kirazlı tutacak yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Tutacağımın önü bu şekilde, arkası da yine aynı şekilde ördüm. Şimdi gelelim gerekli malzemelere. Başlamadan önce gerekli malzemeleri sizinle paylaşmak istiyorum. 4 renkte ip kullandım. İplerime uygun tığ numaram 2,75 milim tığ ile örüyorum. Makasımız gerekli bize. Ucu küt olan etamin iğnesi kullanıyorum. Yapıştırmak için silikon tabancası, kirazlarımızı yapıştırmak için isterseniz dik edebilirsiniz. Şimdi başlayalım örmeye. 2 adet motif gerekli bize. Ben hem önde hem arkada aynı motifi kullandım. Tek kat yapmadım, çift kat yaptım ki daha tok, daha hoş dursun diye. Şimdi başlayalım. Öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkayı ben böyle çift kat dolayarak yapıyorum. Tığımı geçirdim. İlmeğimi içinden çıkarttım. 3 zincir çekerek başlıyoruz. Tığımın üzerini doluyorum. İkili trabzan örüyoruz. Baştaki zincirimle beraber 3 adet. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 adet ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar 2 zincir. 1 2 3 adet ikili trabzan. Bu üçlü gruplarımız 4 adet olacak. Evet, 2 zincirimi çekiyorum. 4 adet oldu. Orta kısmı sıkılaştırıyorum. Şu başlangıç ipimden tutup hafifçe çekiyorum. Kısalan katı, tek katı sağ tarafa doğru çekiyorum. İyice ortası bakın şu şekle gelsin. Burada bir ilmek oluştu. Yine başlangıç ipimden tutup ilmeğimi içeriye alıyorum ve ilk trabzanın tepesine batıyorum. Zincirime batmıyorum. Trabzanın tepesine batıyorum ve tek seferde çıkıyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sıraya 2 zincir çekerek de geçebilirsiniz ve tam köküne ikili trabzan örebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmıyorum. Şöyle devam ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. İkisini beraber örüyorum. Sonrasında tığımı çıkartıyorum. Böyle. Tekrar aynı yere ikili trabzan. Şu başlangıç ipimi de hemen arkasını döndürüyorum motifimin. Burada kilitliyorum ipimi öncelikle. Bu orta kısım sökülmesin. Sonrasında bu ipimi yukarıya çıkartıyorum bir üst sıraya. Evet. Şimdi devam edelim. Köşe noktasında 2 adet ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 adet ikili trabzan. Trabzanlarımın tepelerine birer adet aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Başlangıç yerine geldim. Yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Bir üst sıraya dediğim gibi zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde düzgün geçiş yapmak istiyorum. Böyle başlıyorum. Tercih size kalmış. Tam dibine yine aynı noktaya batıyorum. Trabzanların tepelerine birer adet batıyoruz. Köşelerde 2 adet örüyorum.
2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 adet örüyorum ve tepelerine yine birer adet batarak devam ediyoruz örmeye. Aynı şekilde devam ediyor sıralar. Toplam 6 sıra örüyoruz. Şu anda 3. sıradayız. Toplam 6 sıra örelim. Sonraki kısımda görüşelim. 6 sırayı ördüm. Son ipimi keserken şöyle yapıyorum. Sırayı bağlamadan ipimi kesiyorum. İlmeğimi içinden çıkartıyorum. Ve ipimi iğneme geçiriyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Sonradan bakın arka dişine, arka tarafına iğneyi batırıyorum. Bakın burada şöyle ipimizi çekelim. Burada düzgün geçiş sağlamış oluyoruz. Sonrasında arkada ipimizi gizliyoruz. Ve ipimizi keselim. Kırmızı rengimize geçelim. Köşeden başlıyorum. 2 zincir çektiğim yerden kısa ipimi sabit duran ipimin etrafında çeviriyorum. 1, tekrar 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Tekli trabzanlar örüyorum. Yani tığımın üzerine doluyorum. Aynı yere batıyorum. Üçünü beraber örüyorum. Trabzanlarımızın tepesine de yine aynı şekilde teker teker batalım. Tekli trabzanımızı örelim. Devam edelim. Köşeye gelelim. Köşeye geldim. 2 zincir çektiğim yere bir adet tekli trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere tekli trabzan. Sonrasında yine tekli trabzanları örmeye devam ediyoruz. Köşemiz bu şekilde. Devam edelim. 4 kenarında dönelim. Başlangıçta görüşelim. Sonuncu tekli trabzanımı da örüyorum. İkinci zincirimin şöyle ortasına batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Ve ipimi şu tarafa doğru şöyle ilmeklerimin arka tarafına dolayarak gizlemiş oluyorum. Şu ipimi de yine bu tarafa doğru. Evet, şimdi yine açık renkli ipimizi elime alıyorum. Köşe noktasından 2 zincir çektiğim yerden başlıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İkili trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 adet daha ikili trabzan örüyoruz. Sonrasında tekli trabzanlarımın şu ara boşluklarına batıyorum şu ipimi. Şöyle gizleyeyim. Evet. Ara boşluklarına batıyorum. Tepe noktasına değil, ara boşluğuna. Yani şu tepesine batmıyorum. İkisinin arasına batıyorum. Böyle. Bu şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim. Evet, sonuncuyu da ördüm. Şimdi yine ipimi kesiyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. İğneme geçirip düzgün bir geçiş sağlıyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Arka tarafına. Bir gerisinden batıyorum. Hem de ipimi kitlemiş oluyorum. Evet.
keselim. İplerimizi temizleyelim. Evet. Şimdi sıra geldi kirazımızı örmeye. Kirazımız için 2 adet bu şekilde yuvarlak örüyoruz. Sonrasında yaprağımızı örüyoruz. En sonunda sapını örüyoruz. Şimdi sihirli halka ile başlıyorum. Yine çift kat doluyorum. İlmeğimi içinden çıkarttım. 1, 2, 3 zincir çektim. İkili trabzanlar örüyoruz. Şunları şuradan alalım. Ve halkamın içine zincirim ile beraber toplam 16 adet ikili trabzan örüyorum. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Başlangıç ipimden tutuyorum. Orta kısmını sıkılaştıralım. Bu noktada yine ipimi kesiyorum. Biraz uzunca kesiyorum. İçinden çıkartıyorum. Burada düzgün bitirmek yine önemli. Motifimizi bitirdiğimiz şekilde bu kısmını da bitiriyorum. Bakın, ilk trabzanın tepesine batıyorum. Sonrasında arkada ipimi sağlam şekilde gizliyorum. Bu ipimi keseyim. Şimdi diğer başlangıç ipimi de yine gizlemek istiyorum. Sağlam şekilde şöyle batırıyorum. Bir geriden batıp ipimi sabitlemiş oldum. Evet. Bakın. Çok düzgün bir geçiş sağlamış oluyoruz böylelikle. 2 adet kirazımızı örüyoruz. Sonrasında yaprak kısmına geçelim. Yaprağımız için yeşil renkli ip kullanıyorum. Zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyoruz. İkinci zincirime tek tarafına sık iğne örüyorum. Bir sonraki zincirime tekli trabzan örüyorum. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Sonraki iki zincirime 2 adet ikili trabzan. Sonraki zincirime üçlü trabzan. Sonrasında tekrar 2 adet ikili trabzan. 1 adet tekli trabzan ve sık iğne örüyoruz. Yine tam karşısına geçiyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz burada. Buraya batıyorum. Burada ipimizi şöyle bir sıkıştıralım. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne, tam karşısına tekli trabzan, ipi de içten yürütelim. 1, 2 adet ikili trabzan, üçlü trabzan, tekrar 2 adet
ikili trabzan, tekli ve bir adet sık iğne. Bu sık iğnemi şu en baştaki yere batarak yapıyorum. Başlangıçtaki ilk sık iğnemin tepesini ilmek kaydırma yapıyorum. Yaprağımızın bir tanesi oluştu. Şimdi ikinciyi de yapalım. Yine aynı şekilde 10 zincirimizi çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci zincirime sık iğne, üçüncüye tekli trabzan, dördüncüye ve beşinciye 2 adet ikili trabzan, sonrakine bir adet üçlü, tekrar 2 tane 2 adet ikili, tekli ve sık iğne. Yine tam karşısına geçip aynı işlemi tekrar ediyorum. Tam karşı noktasına batıyorum. Sık iğne, sonrakine tekli, ikili, ikili, üçlü, tekrar 2, ve yine ilkine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Buradaki ipimi keselim direkt. Sonuncu ipimi iğne ile gizleyelim. Şimdi sıra geldi saplarını örmeye. Kahverengi ipimi elime aldım. 2 adet örmüştüm. Herhangi bir yerden trabzanın tepesinden batıyorum. Şu başlangıç ipimi biraz uzunca bırakıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Etrafında döndürerek 8 zincir çekiyorum. İpimizi her seferinde döndürüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yaprağımızın şu tam orta kısmına şöyle batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum ve ipimi kesiyorum bağlayıp. Burada iki ipi de şu arkaya gizliyorum. Diğer kirazımızı da bağlayalım. Yine aynı şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Aynı battığım yere tekrar batıyorum. Aynı noktaya tek seferde çıkıyorum. İpimi kesiyorum. Yine aynı şekilde iplerimizi gizleyelim. Kirazımın
Bakın iplerini sağlamlaştırdım. Şimdi yapıştırmaya geçmeden önce hem kirazımızı hem motifimizi ütüleyeceğiz. Ütülemeden önce de silikon tabancamı prize taktım. İyice ısınmasını bekliyorum. En az 5 dakika ısınsın. İyice ısınınca tam güçlü bir şekilde yapıştırıyor. Şimdi ütüleme kısmına geçelim. Ütümü şu yün ayarına getirdim. Düşük ısıya getiriyorum. Sonrasında direkt ütülüyorum. Koton iplerle ördüğüm için direkt ütüleme yapabiliyorum. Eğer akrilik iplerle, naylon iplerle örüyorsanız üzerine kalın bir bez koyup ütülemenizi yapın. Bu şekilde sakın direkt örgünüzü ütülemeyin. Örgünüz deforme olur. Şimdi kirazımı da yine aynı şekilde şöyle bakın ütülüyorum. Evet. Şimdi yapıştırmaya geçelim. Evet, şimdi yapıştırmaya geçelim. Tam şöyle yapıştırmak istiyorum. Şu şekilde. Silikon tabancam iyice ısındı. İlk silikonu şöyle kağıdıma çıkartıyorum. Sonrasında öncelikle yaprağıma sıkıyorum. Şöyle bolca sıkalım. Evet, şimdi hemen şöyle. Evet. Elimizle de bastıralım. Sonrasında kirazımızın da arkasına sıkalım. Şöyle elimizde tutup arkadan da bunu da aynı şekilde evet. Kirazımız böyle. Kontrol edelim iyice yapıştı mı diye, bakın açıklık kalmadı. İyice yapıştı. Şimdi diğer motifi de örelim. Aynı şekilde kirazımızı yapalım, yapıştırmayı yapalım ve en son ekleme, kenar, çerçeve kısmına geçelim. Sıra geldi motiflerimizi birleştirmeye. Bu motifimi şöyle arkasını döndürüyorum. Diğer motifi önüne koyuyorum. Bakın tam kirazlar ikisinde de şu şekilde olacak. Şimdi şuradan başlayalım eklemeye. Tam köşeden kırmızı renk ile ekliyorum. 4 zincir çekelim. 1 2 3 ve 4. Yine aynı noktaya sık iğne batıyorum. Hem öndekine hem arkadakine batıyorum. 1 2 3 4 zincir, tekrar aynı yere batıyorum. Şimdi devam eden ilk trabzanın tepesine değil bir sonrakine batıyorum. Hem önde hem arkadan. 1 2 3 dördüncü sık iğneye yine buradaki işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir, aynı yere batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir, tekrar aynı yere batıyorum.
Buradaki en önemli detay, bakın, devam eden sık iğneye batmıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Arkada da aynı seviyeye batmaya dikkat edin. İlmek atlamayalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 zincir. Aynı işlem devam edelim, köşeye gelelim. Evet, bir boşluk, bir sonraki, 1 2 3 adet burada yapıyorum. Sonrasında tam tutacak için şu sap yerine, kirazımız şöyleyken tam şurada yapmamız gerekiyor. Şimdi burayı yapalım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve ilk zincirime sık iğne ile batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 ilk zincirime batıyorum. 1 2 3 4 bu şekilde bağcık kısmını yapıyoruz. Yedi adet olacak. 1 2 3 4 5 6 7 adet ördüm. Şimdi tam yine bu boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 dördüncüye geliyoruz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Buradaki işlemi yapalım. Dört kenarında da yapalım. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, tutacakları bitirdim. İpimi kestim ve temizledim. Sonrasında kenarlarını yine ütü ile ütüledim. Bu şekilde formunu aldı. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.